Yatırım hesabındaki bakiyeye bakıp servet oluşturma yolunda gerçek bir ilerleme kaydedip kaydetmediğini hiç merak ettin mi? Belki birkaç bin lira biriktirdin ya da yıllarca çalışıp sonunda 200-300 bin liraya ulaştın. Her iki durumda da o milyon liralık dönüm noktası imkansız derecede uzakta gibi geliyor, değil mi? Peki sana şunu söylesem, 100 bin liraya ulaştığında düşündüğünden çok daha yakın bir milyoner adayısın. Aslında tam olarak yolun 1/3'ünü kat etmiş olacaksın. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor, biliyorum. Ben Murat. Para, bileşik faiz ve çoğu insanın neden mali açıdan bir türlü ilerleyemediği konusunda çok zaman harcıyorum. Eğer sadece en iyisini ummak yerine servet oluşturmanın gerçekten nasıl işlediğini anlamak istiyorsan, abone ol butonuna tıkla ve bu video faydalı olursa beğeni bırakmayı unutma. Şimdi bunun arkasındaki matematiğe girmeden önce çoğu insanın servet biriktirmeyi nasıl düşündüğünü anlatayım. İnsanlar biriktirdikleri her liranın onları hedefe tam olarak 1 lira yaklaştırdığını, mükemmel doğrusal bir süreç olduğunu hayal ediyor. 10 bin lira biriktirirsen 10 bin lira yaklaşırsın. 50 bin lira biriktirirsen 50 bin lira yaklaşırsın. Basit değil mi? Yanlış. Tamamen yanlış. Aslında bu düşünce tarzı pek çok insanın gerçek sihir gerçekleşmeden önce vazgeçmesinin tam nedeni. Birkaç yıl katkıda bulunduktan sonra hesabına bakıp bu hızla milyoner olmadan öleceğim diye düşünüyor. Ve dürüst olmak gerekirse para çoğu insanın düşündüğü gibi çalışsaydı muhtemelen haklı olurlardı. Ama işte her şeyi değiştiren nokta tam burası. Parayı doğru şekilde yatırdığında para orada öylece durmuyor. Senin için çalışmaya, getiri sağlamaya başlıyor. Ve sonra bu getiriler de kendi başlarına getiri sağlamaya başlıyor. Bu bir hızlı zengin ol planı ya da finansal bir masal değil. 10 yıllardır milyonerler yaratan temel bir matematik, ama nedense çoğu insan ya bunu anlamıyor ya da gerçekten işe yaradığına inanmıyor. Sır, Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği bileşik faizi kavramakta yatıyor. Einstein'ın bunu gerçekten söyleyip söylemediği tartışmalı olsa da düşünce kesinlikle doğru. Bileşik faizi anlayanlar zaman içinde ciddi servet biriktirebilir. Anlamayanlar hayatları boyunca neden finansal olarak ilerleyemediklerini merak eder. Sana bunun nasıl işlediğini seni şaşırtabilecek gerçek rakamlarla göstereyim. Her hafta 1000 lira yatırım yapmaya karar verdiğini düşün. Bu ayda yaklaşık 4000 lira demek. Az bir para değil ama çoğu çalışan yetişkin için de imkansız bir miktar değil. Yani birkaç kez dışarıda yemek, abonelikler, kahve molaları ve anlık alışverişlere harcadığın para kadar. Şimdi yatırımlarının yıllık ortalama %8 getiri sağladığını varsayarsak, ki bu tarihsel borsa performansına göre oldukça muhafazakar bir oran, işler burada ilginçleşiyor. İlk 100 bin liraya ulaşmak için yaklaşık 12 yıl boyunca düzenli haftalık katkı yapman gerekiyor. 12 yıl özellikle yeni başlıyorsan sonsuzluk gibi gelebilir. Ama şöyle düşün. 12 yıl önce bugün olduğun kişiyle aynı mıydın? İster servet biriktiriyor ol, ister olma, zaman öyle ya da böyle geçiyor. İlk 12 yıl boyunca hesabında biriken paranın çoğu doğrudan kendi katkılarından geliyor. Bileşik faiz henüz ısınmaya başlarken sen esasen ağır iş yapıyorsun. 100 bin liranın yaklaşık 62 bin lirası haftalık katkılarından gelirken kalan 38 bin lirası paranın ürettiği getirileri temsil ediyor. Senin için çalışan bir para için hiç fena değil. Ama kabul edelim ki hayatını bir gecede değiştirmeyecek. İşte çoğu insanın kritik bir hata yaptığı yer tam burası. Bu rakamlara bakıp çok yavaş diye düşünüyorlar ya da getiriler yeterince çarpıcı gelmediği için cesaretleri kırılıyor. Farkında olmadıkları şey şu: tüm yolculuğun en zorlu bölümünü az önce bitirdiler. Bundan sonra gelen her şeyi taşıyacak temeli attılar. Unutma, hedef 1 milyon lira ve sen henüz 100 bin liraya ulaştın. Geleneksel mantıkla baksan yolun onda birini tamamladığını düşünürsün. Ama bileşik faiz öyle çalışmıyor. Gerçek çok daha cesaret verici. Bu noktadan itibaren paran senin için çok daha sert çalışmaya başlıyor. İlk 12 yılda mütevazı görünen o getiriler artık gerçekten şaşırtacak bir kartopu etkisi yaratmaya başlıyor. Bir sonraki dönüm noktası 200 bin lira. Ve işte can alıcı nokta burada. Oraya ulaşmak sadece 6 yıl daha sürüyor. Bir daha söyleyeyim çünkü bunu duymak gerekiyor. Sıfırdan 100 bin liraya ulaşmak 12 yıl sürdü. Ama o 100 bini ikiye katlamak sadece 6 yıl alıyor. Yatırım yolculuğunun 18. yılındasın ve 200 bin liraya ulaştın. Matematik artık büyük ölçüde senin lehine dönüyor. Bu noktada bileşik faiz gerçek gücünü göstermeye başlıyor. O 200 bin liranın yaklaşık 94 bini senin haftalık katkıların. Geri kalan 106 bin lira ise tamamen yatırımın büyümesinden geliyor. Paran arka planda sessizce çalıştı, getiri üstüne getiri biriktirdi ve artık bu kazançlar gerçekten önem taşıyor. Ama seni asıl şaşırtacak kısım şu: 200 bin liraya ulaştığında aslında milyoner olmaya yarı yoldasın. Dörtte biri değil, yarısı.
İşte 100 bin lirada yolun 1/3'ünü tamamladın dediğimizde kastettiğimiz tam olarak bu. Çünkü bileşik faiz doğrusal değil, üstel çalışıyor. Her büyüyen lira beraberinde kendi gelecekteki büyümesini de getiriyor. Zamanla hızlanan, durdurulamaz bir kartopu. Bunu bir kayaya benzetebilirsin. Yokuş yukarı itmek başta berbat, ağır ve yorucu. Ama zirveye ulaştığında kaya kendi kendine yuvarlanmaya başlıyor. İşte o an ivme devreye giriyor. Peki milyona giden son aşamada neler oluyor? İşte bu kısım hem heyecan verici hem de itiraf etmek gerekirse biraz bağımlılık yapıcı. Sonraki 18 yıl boyunca aynı haftalık katkıları yapmaya devam ettikçe bileşik faiz servetinin oluşumundaki baskın güç haline geliyor. 36. yıla ulaştığında o çok istenen 7 haneli rakama erişmiş oluyorsun. 30 yılı aşkın süre boyunca kişisel olarak yaklaşık 187 bin lira katkı yaptın. Ama hesap bakiyene baktığında 1 milyonun üzerini görüyorsun. Servetinin %80'inden fazlası senin katkılarından değil bileşik büyümeden geliyor. Bunun ne anlama geldiğini bir düşün. Artık sadece yatırım getirilerinden yılda yaklaşık 80 bin lira kazanıyorsun. İlk 100 bini biriktirmek ne kadar sürmüştü hatırlıyor musun? Şimdi parmağını bile kıpırdatmadan neredeyse o kadar parayı yılda kazanıyorsun. Ve bu sürecin en güzel yanı şu. Keşiş gibi yaşamanı gerektirmiyor. Büyük fedakarlıklar yapmanı beklemiyor. Haftada 1000 lira kenara ayırmaktan bahsediyoruz. Çoğu insan için bu sadece biraz daha bilinçli harcama demek. Hayattaki zevklerden mahrum kalmakla ilgili değil bu. Zamanla olağanüstü bir şeye dönüşen küçük tutarlı seçimler yapmakla ilgili. Bunu anlayan ve uygulayan kişi ciddi bir servet inşa edecek. Mükemmel anı ya da mükemmel miktarı bekleyip duran kişi ise muhtemelen ömrünün sonunda keşke başlasaydım diye düşünecek. 1 milyonu geçtikten sonra ivme daha da çarpıcı hale geliyor. 45. yılda 2 milyonun üzerinde bir servete sahipsin ve yatırımların yılda 160 bin liradan fazla getiri sağlıyor. Bu noktada paran her yıl çoğu insanın işte kazandığından daha fazlasını kazanıyor. Şimdi bazılarınızın ne düşündüğünü biliyorum. Murat, bunlar teoride harika geliyor ama ya enflasyon, ya piyasa çöküşleri. Ya ayın sonunda 50 lira bile zor bulduğum gerçeği, hiç 100 liradan bahsetmiyorum bile. Bunlar adil sorular. Ve dürüst olmak gerekirse tam da bu tür sorular serveti inşa edenleri ömürleri boyunca bahane üretenlerden ayırıyor. Önce odadaki fili ele alalım. Hesaplamalarımda kullandığım %8'lik getiri aslında enflasyona göre düzeltilmiş bir rakam. Borsanın tarihsel olarak yıllık %10'a daha yakın getiri sağladığı biliniyor. Ama biz burada muhafazakar davranıyoruz çünkü kimse aşırı iyimser projeksiyonlara göre emeklilik planı yapmak istemez. Aksi halde altın yıllarını sıkıntı içinde geçirebilirsin. Piyasa çöküşlerine gelince evet oluyor. Hesap bakiyen zaman zaman düşecek. Hatta bazı dönemlerde oldukça sert düşebilir. Ama çoğu insanın fark etmediği ilginç bir şey var. Eğer 10 yıllar boyunca düzenli yatırım yapıyorsan piyasa düşüşleri aslında senin lehine çalışıyor. Fiyatlar gerilediğinde haftalık 100 liralık katkınla daha fazla hisse alıyorsun. Piyasa toparlandığında ki tarihsel olarak her zaman toparlandı, düşüşte topladığın o ekstra hisseler inanılmaz değer kazanıyor. Her şeyin indirime girdiği bir markette alışveriş yapmak gibi. Fiyatlar düşerken almaya devam etmek korkutucu gelebilir. Ama rasyonel yatırımcılar geçici acının uzun vadeli kazanca dönüştüğünü bilir. Piyasa düşüşlerinde paniğe kapılıp satanlar özünde yüksekten alıp düşükten satıyorlar. Yani başarılı yatırımcıların yaptığının tam tersine. Ama gelelim haftada 1000 lira bulamam iddiasına. Bunu çok sık duyuyorum. Herkesin finansal durumunun farklı olduğunu anlıyorum. Ama aynı zamanda çoğu insanın elinden gerçekten ne kadar para geçtiğini ve o paranın nereye gittiğini fark etmediğini düşünüyorum. Ortalama bir hane aylık 6.000 liranın üzerine yiyeceğe harcıyor. Hem market hem dışarıda yemek dahil. Bunu sadece %25 azaltsan, yemek planlaması yapsan, daha sık evde pişirsen ve restoranları daha stratejik kullansa ayda 150 lira serbest kalır. Bu haftalık yatırım hedefini zaten karşılıyor. Ya da ulaşım giderlerini düşün. Ortalama araç taksidi artık aylık 7.000 liranın üzerinde. Değer kaybeden bir şey için 7.000 lira. Güvenilir ikinci el bir araç bulup o taksidi yarıya indirebilseydin hem yatırım hesabını finanse eder hem de elinde para kalırdı. Her öğün pilav yemeni ya da bant bantıyla tutulan bir arabayla gezmeni söylemiyorum. Ama çoğu insanın bütçesinde sandığından çok daha fazla esneklik olduğunu söylüyorum. Sorun şu ki sağlam bir finansal mantığa dayanmayan yaşam tarzı beklentilerine o kadar alıştık ki artık sorgulamıyoruz bile. Bir de şunu söyleyeyim, bu süreci beklediğinden çok daha kolay kılan bir şey var. Yatırım hesabın büyüdükçe psikolojik olarak ilginç bir şey oluyor ve bu şey servet birikimini gerçekten hızlandırıyor. Her ay bakiyendeki büyümeyi fark etmeye başlıyorsun ve bunu izlemek gerçekten heyecan verici hale geliyor. Yatırımı bir fedakarlık olarak görmek yerine paranla yapabileceğin en tatmin edici şey olarak görmeye başlıyorsun.
Bu heyecan seni katkılarını artırmanın yeni yollarını aramaya itiyor. Belki vergi iadesini 6 ay içinde unutacağın bir şeye harcamak yerine yatırmaya karar veriyorsun. Belki iş yerinde maaş zammı aldığında o farkı yaşam tarzına değil yatırıma yönlendiriyorsun. Hatta belki daha fazla yatırım sermayesi üretmek için özel bir ek iş bile kuruyorsun. Paran her ay ekstra bir çaban olmaksızın ciddi biçimde büyürken o büyümeyi beslemenin yollarını bulmak önceliğin haline geliyor. İşte bu zihniyet dönüşümü gerçek servet inşa edenleri sonsuza dek harcama döngüsünde sıkışıp kalanlardan ayıran şey. Zenginler para ve zaman konusunda farklı düşünüyor. Her liranın bileşik büyüme yoluyla birden fazla liraya dönüşme potansiyeli taşıdığını anlıyorlar. Ve bu anlayış verdikleri her finansal kararı şekillendiriyor. O pahalı akşam yemeği onlara sadece bu gece 100 liraya mal olmuyor. Önümüzdeki 10 yıllarda yatırım büyümesinde kaybedilecek yüzlerce lira anlamına da geliyor. Şimdi 100 bin liralık dönüm noktasına ulaşmanın neden bu kadar psikolojik bir oyun olduğunu konuşalım. Yatırım hesabında 6 haneli bir bakiye gördüğünde sihirli bir şey oluyor. Bir anda milyoner olma fikri hayalden gerçekçi bir ihtimale dönüşüyor. Bu eşeğe ulaşmadan önce yatırım getirilerinin iyi bir yılda birkaç bin lira getirebilir. Güzel ama hayat değiştirici değil. Bu noktaya geçtikten sonra yıllık getiriler rahatlıkla 10 bin liraya aşabiliyor. İstisnai yıllarda 20 bin lira ya da daha fazlasını görebiliyorsun. Bunlar artık teorik rakamlar değil. Büyük masrafları karşılayabilecek ya da önemli yaşam değişikliklerini finanse edebilecek gerçek paralar. İşte o zaman insanlar Charlie Munger'ın meşhur sözünü içten içe anlamaya başlıyor. İlk 100 bin lirayı biriktirmek neden en zordur? Mesele sadece matematik değil ki matematik zaten etkileyici. Mesele uzun vadeli servet oluşturmayı mümkün kılan alışkanlıkları, zihniyeti ve disiplini geliştirmek. İlk 100 bin liranı başarıyla biriktirip yatıran kişi bir şeyi kanıtlamış oluyor. Anlık istekleri erteleyebildiğini, piyasa sallantılarında plana sadık kalabildiğini, uzun vadeli hedefleri kısa vadeli arzuların önüne koyabildiğini, yatırım bakiyeleri büyüdükçe bu özellikler giderek daha değerli hale geliyor. Bir de fırsat faktörünü düşünmek gerekiyor. Ciddi bir birikim olduğunda maaştan maaşa yaşayan insanların erişemediği seçeneklere sahip oluyorsun. Belki harika bir iş fırsatı çıkıyor ama garantili maaş yerine hisse bazlı tazminat sunuyor. Finansal rezervi olmayan çoğu insan bu riski göze alamaz. Sağlam bir yatırım temeliyle sen kendine bahse girebilirsin. Belki hep bir iş kurmak istedin ama sermaye yoktu. Ya da inanılmaz bir gayrimenkul fırsatı çıktı, gereken peşinat ise hesabında yok. Bu senaryolar sürekli yaşanıyor ama yalnızca tutarlı tasarruf ve yatırımla finansal kaynak oluşturmuş kişilere kapı açıyor. İşin güzel ironisi şu, seni 100 bin liraya taşıyan aynı alışkanlıklar 1 milyona giden yolu çok daha ulaşılabilir kılıyor. Gelirinizin altında yaşama disiplinini, piyasa dalgalanmalarına dayanma sabrını ve kısa vadeli tüketime değil uzun vadeli zenginliğe öncelik verme bilgeliğini zaten kazandın. Ayrıca kariyer boyunca geliriniz doğal olarak arttıkça haftalık katkıların sonsuza dek aynı kalmak zorunda değil. 25 yaşında haftada 100 lirayla başlayan biri 40 yaşına geldiğinde haftada 300 ya da 400 lira katkı yapıyor olabilir. Tutarlı yatırım alışkanlığı ilerleyen yıllarda hızlandırılmış servet birikiminin zeminini hazırlıyor. Ama çoğu finansal danışmanın söylemediği bir şey var. Muhtemelen çünkü pahalı ürün satmıyor. Bu sürecin en zor kısmı bileşik faizi anlamak ya da doğru yatırımı seçmek değil. En zor kısım etrafındaki her şey anında tatmin için bağırırken plana sadık kalma disiplinini geliştirmek. Her şeyin anlık olduğu bir kültürde yaşıyoruz. Anında kahve, anında mesaj, anında kredi onayı, anında dizi, anında yemek siparişi. Herhangi bir şey için onlarca yıl beklemek fikri çoğu insana çılgınlık gibi geliyor. Güvenilir ikinci el araç kullanıp aradaki farkı yatırmak yerine bugün lüks araç için kredi çekiyorlar. Yatırım hesabına katkı yapıp mevcut telefon bozulduğunda yenilemek yerine her yeni modeli kapıyorlar. Yatırım hesabındaki bakiyeye bakıp servet oluşturma yolunda gerçek bir ilerleme kaydedip kaydetmediğini hiç merak ettin mi? Belki birkaç bin lira biriktirdin ya da yıllarca çalışıp sonunda 200-300 bin liraya ulaştın. Her iki durumda da o milyon liralık dönüm noktası imkansız derecede uzakta gibi geliyor değil mi? Peki sana şunu söylesem, 100 bin liraya ulaştığında düşündüğünden çok daha yakın bir milyoner adayısın. Aslında tam olarak yolun 1/3'ünü kat etmiş olacaksın. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor biliyorum. Ben Murat. Para, bileşik faiz ve çoğu insanın neden mali açıdan bir türlü ilerleyemediği konusunda çok zaman harcıyorum. Eğer sadece en iyisini ummak yerine servet oluşturmanın gerçekten nasıl işlediğini anlamak istiyorsan, abone ol butonuna tıkla ve bu video faydalı olursa beğeni bırakmayı unutma. Şimdi bunun arkasındaki matematiğe girmeden önce çoğu insanın servet biriktirmeyi nasıl düşündüğünü anlatayım.
İnsanlar biriktirdikleri her liranın onları hedefe tam olarak 1 lira yaklaştırdığını, mükemmel doğrusal bir süreç olduğunu hayal ediyor. 10 bin lira biriktirirsen 10 bin lira yaklaşırsın. 50 bin lira biriktirirsen 50 bin lira yaklaşırsın. Basit değil mi? Yanlış. Tamamen yanlış. Aslında bu düşünce tarzı pek çok insanın gerçek sihir gerçekleşmeden önce vazgeçmesinin tam nedeni. Birkaç yıl katkıda bulunduktan sonra hesabına bakıp bu hızla milyoner olmadan öleceğim diye düşünüyor. Ve dürüst olmak gerekirse para çoğu insanın düşündüğü gibi çalışsaydı muhtemelen haklı olurlardı. Ama işte her şeyi değiştiren nokta tam burası. Parayı doğru şekilde yatırdığında para orada öylece durmuyor. Senin için çalışmaya, getiri sağlamaya başlıyor. Ve sonra bu getiriler de kendi başlarına getiri sağlamaya başlıyor. Bu bir hızlı zengin ol planı ya da finansal bir masal değil. 10 yıllardır milyonerler yaratan temel bir matematik ama nedense çoğu insan ya bunu anlamıyor ya da gerçekten işe yaradığına inanmıyor. Sır, Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği bileşik faizi kavramakta yatıyor. Einstein'ın bunu gerçekten söyleyip söylemediği tartışmalı olsa da düşünce kesinlikle doğru. Bileşik faizi anlayanlar zaman içinde ciddi servet biriktirebilir. Anlamayanlar hayatları boyunca neden finansal olarak ilerleyemediklerini merak eder. Sana bunun nasıl işlediğini seni şaşırtabilecek gerçek rakamlarla göstereyim. Her hafta 1000 lira yatırım yapmaya karar verdiğini düşün. Bu ayda yaklaşık 4000 lira demek. Az bir para değil ama çoğu çalışan yetişkin için de imkansız bir miktar değil. Yani birkaç kez dışarıda yemek, abonelikler, kahve molaları ve anlık alışverişlere harcadığın para kadar. Şimdi yatırımlarının yıllık ortalama %8 getiri sağladığını varsayarsak ki bu tarihsel borsa performansına göre oldukça muhafazakar bir oran, işler burada ilginçleşiyor. İlk 100 bin liraya ulaşmak için yaklaşık 12 yıl boyunca düzenli haftalık katkı yapman gerekiyor. 12 yıl özellikle yeni başlıyorsan sonsuzluk gibi gelebilir. Ama şöyle düşün. 12 yıl önce bugün olduğun kişiyle aynı mıydın? İster servet biriktiriyor ol, ister olma, zaman öyle ya da böyle geçiyor. İlk 12 yıl boyunca hesabında biriken paranın çoğu doğrudan kendi katkılarından geliyor. Bileşik faiz henüz ısınmaya başlarken sen esasen ağır iş yapıyorsun. 100 bin liranın yaklaşık 62 bin lirası haftalık katkılarından gelirken kalan 38 bin lirası paranın ürettiği getirileri temsil ediyor. Senin için çalışan bir para için hiç fena değil. Ama kabul edelim ki hayatını bir gecede değiştirmeyecek. İşte çoğu insanın kritik bir hata yaptığı yer tam burası. İşte bu yüzden çoğu insan, insanlık tarihinin en müreffeh toplumunda yaşamasına rağmen hiç servet biriktiremez. Nedeni yeterince para kazanmamak değil ki bu onların tercih ettiği bahane. Neden bileşik faizin sihrine yeterince uzun süre alan açmayı öğrenemedikleri? Servet biriktiren insanların diğerlerinden daha zeki ya da daha disiplinli olması gerekmiyor. Sadece zaman ve parayla farklı bir ilişkileri var. Sıkıcı istikrarın heyecan verici spekülasyondan neredeyse her zaman daha iyi sonuç verdiğini anlıyorlar. Diğerleri en yeni kripto paranın peşinde koşarken ya da piyasayı zamanlamaya çalışırken başarılı yatırımcılar sessizce her ay endeks fonlarına ekleme yapmaya devam ediyor. Bir konuda daha dürüst olalım. Sana gösterdiğim matematik katkılarını hiç artırmadığını, işverenden hiçbir ek katkı almadığını ve toplu yatırım yapmadığını varsayıyor. Gerçekte çoğu insanın servet birikimi bu muhafazakar tahminlerin çok ötesine geçiyor. İşveren, şirket emeklilik planına koyduğun her lira için ek katkı sağlayabilir. Bu, paranı yatırmadan önce bile anında ciddi bir getiri demek. Vergi iadeleri, ikramiyeler ya da miras gibi gelirler yatırım hesabına eklenebilir. Servet oluşturmak için özel bir yan iş kurabilirsin. Tüm bu faktörler senin lehine çalışıyor ama hesaplamalarımıza dahil etmedik. Sadece düzenli haftalık katkılarla nelerin mümkün olduğunu göstermek istedik. Gerçeklik genellikle tahminlerden çok daha iyi çıkıyor, daha kötü değil. Şimdi bazıların bu strateji işe yaratacak belirli yatırımları merak ediyor olabilir. Yıllık %8 kazanmak garanti değil ve yanlış yatırımlar tüm planı raydan çıkarabilir. Bu geçerli bir endişe. Ama çoğu insanın sandığından çok daha basit bir çözümü var. Yatırımcıların büyük çoğunluğu için, özellikle yeni başlayanlar için toplam hisse senedi piyasasını takip eden basit bir endeks fonu tamamen yeterli. Piyasayı geçmeye çalışmıyorsun. Piyasayla eşleşmeye çalışıyorsun. Ve uzun vadede piyasayla eşleşmek tarihteki tüm diğer yatırım stratejilerinden daha fazla milyoner yarattı. S&P 500 büyük krizleri, durgunlukları ve dünya savaşlarını hesaba katarsak bile onlarca yıldır yıllık ortalama %10'un üzerine getiri sağladı. Bu gelecekte değişebilir mi? Elbette. Ama insan inovasyonunun ve verimliliğinin sürekli büyümesine karşı bahis oynamak kaybetmeye mahkum bir girişim. Önemli olan şu, yatırım stratejinde süslü şeylere kapılma cazibesinden kaç. Bireysel hisse seçmene, popüler sektörlerin peşinden koşmana ya da piyasa hareketlerini zamanlamaya çalışmana gerek yok.
Aksine bunların herhangi birini yapmak getirini artırmak yerine azaltır. En başarılı yatırımcılar genellikle en sıkıcı olanlardır. İşte bu kadar. 100 bin liraya ulaşmak milyoner olma yolunda sadece 1 kilometre taşı değil. Aslında yolun 1/3'ünü çoktan kat ettiğinin kanıtı. Matematik yalan söylemiyor, imkansız gibi görünse de. Zaman ve bileşik faiz senin lehine çalışıyor. Ama yalnızca onlara şans verirsen. Bugün düzenli yatırım yapmaya başla. Çünkü yıllar sonra ya kendine teşekkür edeceksin ya da keşke başlasaydım diye düşüneceksin. Seçim şimdi. An bu an. Yapabilirsin.